Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, nefis bir kahvaltılık tarif hazırladım. Öncelikle karıştırma kabına 1,5 su bardağı ılık süt alıyorum. Üzerine 1 paketten 1 tatlı kaşığı eksik kuru maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Şeker ve maya eriyinceye kadar bir miktar karıştırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın beyazı içerisine, sarısını da üzeri için ayırdım. Tekrar 1-2 tur daha karıştırıyorum. Mayalı hamurlarda mutlaka sıvı malzemeler ılık olmalı arkadaşlar. Sütü mutlaka ılık kullanın. Aksi takdirde mayanız hemen gelmeyecektir. Daha sonra elenmiş unu ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek karıştırıyorum. Unun hepsini bir anda boşaltmadım gördüğünüz gibi. Bir yarısını öncesinde, bir yarısını da daha sonra ekleyeceğim. Toplamda 4 su bardağı 200 ml bardak ölçüsüyle 4 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Spatula ile şöyle biraz toparladım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Mutlaka hamuru elinizle özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuralım. Hamuru bu şekilde toparladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hafif ele yapışıyor. Hiç sorun değil. Üzerine 1 tatlı kaşığı yumuşamış tereyağı ekliyorum. Ve hamuru iyice yoğuruyoruz. Özlü bir hamur oluncaya kadar. İlk esnada tereyağı ekledikten sonra bu şekilde parçalanıyor gibi görünecek hamur. Hiç problem değil. Lütfen endişe etmeyin. Yoğurdukça hamur toparlanıyor. Gördüğünüz gibi tereyağını iyice yedirmeye özen gösterelim. Yumruklayarak bu şekilde iyice yoğurdum. Poğaça da yapabilirsiniz. Her türlü poğaça tarifi uygun bir hamurdur. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli. Hamur yumuşacık bir hamur gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar karıştırma kabını alıyorum. Üzerini örterek mayalandırıyorum. Evet, hamur mayalandı. Şöyle göstereyim. Güzel de mayalandı arkadaşlar. Kabım yine söylüyorum çok büyük olduğu için taşması mümkün değil. Hamurumuz gayet güzel mayalandı. Tezgaha alarak hiç fazla ezmeden hamuru toparlıyorum. Şöyle bu şekilde mayasını söndürürsünüz. 2 eşit parçaya ayırıyorum. Bir tanesini şöyle silindir şeklinde yuvarlıyorum. 3 eşit bezeye böleceğim. Toplamda 6 tane beze elde edeceğiz. Ben bir tepsilik kadar hazırladım. Eğer daha fazla yapacaksanız bu miktarları arttırabilirsiniz. Gerçekten çok da güzel. Bezeleri bu şekilde yumak yaptım. Hepsini üzerini örtüyorum. Mutlaka üzerini örtelim arkadaşlar. Aksi takdirde kabuk tutacaktır ve güzel bir görüntü olmayacaktır. Gördüğünüz gibi hiç merdaneye, oklavaya gerek yok. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif arkadaşlar. İç harcı için haşlanmış patates, bir miktar kıyılmış maydanoz, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz var. İç harcımızda dilerseniz tamamen farklı iç harçları da yapabilirsiniz. Örneğin peynirli, maydanozlu, kıymalı, her türlü iç harcıyla çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Daha sonra uç kısımlarını ortasında birleştirerek bu şekilde iyice büzüyorum. Mutlaka iyice sıkıştırmayı özen gösterelim. Aksi takdirde açılmalar meydana gelebilir. Daha sonra tekrar parmak uçlarımla hafifçe dokunarak tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet, şöyle görebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Bir tane daha sizlere göstermek istiyorum. Hemen parmaklarınızla dokunduğunuzdan açılıyor zaten. Bu tarifi yapabilmek için usta olmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Küçük büyük herkesin kolaylıkla yapabileceği pratik ve lezzetli bir çörek tarifi. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmından yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve tek tek geri dönmeye çalışıyorum.
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim geri dönüşleriniz için. Evet, bu şekilde parmak uçlarımla gördüğünüz gibi açıyorum ve devam ediyorum. Az önce de bahsettiğim gibi hiç gözünüzü korkak alıştırmayın. Bir kere de olsun bu tarifi mutlaka deneyin. İçi boş olarak da yapabilirsiniz. Sayfamda içi boş çörek tarifim de var. Evet, gördüğünüz gibi bir tepsilik çöreklerim hazır. Üzerini örtüyorum. 15 dakika tepsi mayası gelmesini bekliyorum. Biliyorsunuz ki poğaça, hamur işleri, böreklerde mutlaka tepsi mayası önemlidir. Yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı kadar yoğurt ekledim. İyice karıştırdım ve üzerini sürüyorum. Daha sonra şekillendirici, pasta şekillendiricisi ile bu şekilde şekil veriyorum. Dilerseniz çatalla da çizebilirsiniz. Aynı işlemi yapabilirsiniz. Üzerine de mavi haşhaş ekliyorum. Şöyle çok az serpiştiriyorum görüntü olması için. 180 derece alt üst ayar fırında pişirdim. Nar gibi piştiler, gördüğünüz gibi yumuşacık. Fırından çıkar çıkmaz mutlaka üzerine bir sofra örtüsüyle örtün ki yumuşacık çörekleriniz olsun arkadaşlar. Açık bırakırsanız sert kalır. Tüm detaylarını veriyorum. Lütfen sesli dinleyin. Şöyle kesme tahtasını alarak da sizlere bir de iç dokusunu göstereceğim. Şöyle yumuşacık pamuk gibi çöreklerimiz servise hazır. Yapıp deneyecekleri afiyet şifa olsun diyorum arkadaşlar. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.